Altıncı görev Stymphalian kuşlarını öldürmek. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 6. işi Stymphalian kuşlarını öldürmek olarak bilinir. Bu görev Herkül'ün zekasını ve becerisini bir kez daha sınamış ve ona zorlu bir doğa mücadelesi sunmuştur. Stymphalian kuşları, Stymphalos Gölü'nün çevresinde yaşayan ve bölgeye zarar veren tehlikeli yaratıklardır. Bu kuşlar olağanüstü büyük, vahşi ve yırtıcıdır. Bronzdan gagaları ve keskin metal tüyleri vardır. Ayrıca tüylerini ok gibi fırlatarak avlarını ya da tehdit olarak gördükleri her şeyi öldürebilirler. Kuşlar, bölgedeki tarım arazilerine büyük zarar vermiş ve insanları terörize etmiştir. Herkül, bu tehlikeli kuşları ortadan kaldırmakla görevlendirilir. Ancak kuşların sayısı çok fazla olduğu ve uçarken çok hızlı hareket ettikleri için doğrudan bir saldırı yapmak zor ve tehlikelidir. Bu nedenle Herkül bu iş için özel bir yöntem kullanmaya karar verir. Efsaneye göre Herkül'e bu görevde tanrıça Athena yardım eder. Athena Herkül'e bir çift tunç çıngırak, krotala verir. Bu çıngıraklar özel bir gürültü yaparak kuşları uçuşa zorlayacak ve onları saklandıkları yerlerden çıkaracaktır. Herkül, kuşları uçmaya zorlamak için bu çıngırakları kullanır ve kuşlar havalandıkça onları oklarıyla avlar. Bazı versiyonlara göre Herkül kuşların sadece bir kısmını öldürür, geri kalanı ise göl bölgesini terk eder ve bir daha geri dönmez. Bu hem kuşların yok edilmesi hem de bölgenin bu tehditten kurtulması anlamına gelir. Herkül'ün Stymphalian kuşlarını öldürmesi, onun kahramanlık hikayeleri arasında zekasını ve problem çözme yeteneğini öne çıkaran önemli bir öyküdür. Aynı zamanda tanrıların kahramanın zorlu görevlerinde nasıl yardımcı olduğunu ve insanüstü tehditlere karşı nasıl çözümler üretildiğini de gösterir. 7. görev Krete boğasını yakalamak. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 7. işi olarak bilinen Krete boğasını yakalamak, onun görevlerindeki bir diğer önemli ve tehlikeli mücadeledir. Bu iş, Herkül'ün sadece gücünü değil, aynı zamanda cesaretini de test eder. Krete boğası, Minos'un krallığı olan Krete adasında yaşayan kutsal bir yaratıktır. Bu boğa, deniz tanrısı Poseidon tarafından Minos'a sunulmuş, ancak Minos boğayı kurban etmek yerine kendi sürüsüne katmayı seçmiştir. Bu hareket Poseidon'u öfkelendirir ve tanrı boğayı vahşi bir canavara dönüştürerek adanın her yanında dehşet saçmasına neden olur. Kral Eurystheus, Herkül'e bu vahşi boğayı yakalayıp kendisine getirmesini emreder. Herkül Krete adasına varır ve boğayı bulmak için adayı dolaşmaya başlar. Boğa hem büyük hem de son derece güçlüdür. Çevreye büyük zararlar vermektedir. Herkül, boğayla yüzleşmek için onu açık bir alana çeker. Efsanelere göre Herkül boğanın boynuzlarından tutarak onu yere serer ve böylece onu etkisiz hale getirir. Daha sonra boğayı sakinleştirir ve onu gem vurarak canlı canlı Kral Eurystheus'a teslim etmek üzere yola çıkar. Herkül, Krete boğasını Mycenae'ye getirdiğinde Kral Eurystheus yine korkuya kapılır ve boğanın serbest bırakılmasını emreder. Boğa serbest kaldıktan sonra Yunanistan'ı dolaşır ve sonunda Maraton'da Athena ve Theseus tarafından öldürülür. Herkül'ün Krete boğasını yakalaması, onun olağanüstü gücünü ve kahramanlığını vurgulayan bir başka mitolojik anlatıdır. Ayrıca Herkül'ün bu işi başarıyla tamamlaması, tanrılardan gelen cezai müdahalelere karşı insan cesaretinin ve azminin bir göstergesi olarak da kabul edilir. 8. görev Diomedes'in atlarını almak. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 8. işi olarak bilinen Diomedes'in atlarını almak, oldukça korkunç ve tehlikeli bir görevdir. Diomedes Trakya'nın vahşi ve acımasız bir kralıdır. Onun 4 atı özellikle korkunçtur çünkü insan etiyle beslenmektedirler. Bu atlar Podargos, Lampon, Santos ve Deinos adlarıyla bilinir ve bu korkunç alışkanlıkları nedeniyle hem çok güçlü hem de son derece tehlikeli kabul edilirler. Diomedes düşmanlarını yendikten sonra onları atlarına yem olarak vermekle ünlüdür. Bu da onun ve atlarının ününün daha da yayılmasına neden olmuştur. Kral Eurystheus, Herkül'e bu vahşi atları ele geçirip kendisine getirmesini emreder. Herkül, bu tehlikeli görev için Trakya'ya gider. Oraya vardığında önce Diomedes'i etkisiz hale getirme planı yapar. Efsanelere göre Herkül Diomedes'i öldürür ve onu kendi atlarına yem olarak atar. Diomedes'in atları kendi kralını yedikten sonra Herkül onları kontrol altına almayı başarır. Bu korkunç atları yakaladıktan sonra Herkül onları sakinleştirmek ve daha uysal hale getirmek için uzun bir yolculuğa çıkarır. Yolculuk esnasında atların vahşi doğasını kontrol altına almaya çalışır ve sonunda onları Eurystheus'a teslim eder. Ancak Kral Eurystheus bu atların tehlikesini göz önünde bulundurarak onların serbest bırakılmasını emreder. Atlar serbest bırakıldıktan sonra yine bir başka kahraman olan Theseus tarafından yakalanır ve sonunda daha normal
mükemmel bir hayata alıştırılırlar. Herkül'ün Diomedes'in atlarını alması, onun korkusuz ve zeki bir kahraman olarak kabiliyetlerini vurgular. Ayrıca bu hikaye, zulmün sonunda nasıl yenilgiye uğrayacağını ve kötülüğün kendi yarattığı felaketlerle yok olacağını simgesel olarak anlatır. 9. görev Amazon kraliçesi Hippolyta'nın kemerini almak. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 9. işi olan Amazon kraliçesi Hippolyta'nın kemerini almak, hem zorlu bir mücadeleyi hem de diplomatik bir çabanın hikayesini içerir. Bu görev Herkül'ü savaşçı Amazon kadınlarının topraklarına, yani bugünkü Karadeniz'in güneyine götürür. Hippolyta, Amazonların kraliçesi ve büyük bir savaşçıdır. Onun kemerinin savaş tanrıçası Ares tarafından verildiğine ve büyük bir güce sahip olduğuna inanılır. Bu kemer aynı zamanda Amazon klanının birliğinin ve kraliçenin otoritesinin bir simgesidir. Kral Eurystheus bu kemerin kızı için mükemmel bir hediye olacağını düşünerek Herkül'e bu kemerin alınması görevini verir. Efsanelere göre Herkül ve ona eşlik eden birkaç arkadaşı Amazon topraklarına vardıklarında başlangıçta Amazonlarla barışçıl ilişkiler içindedirler. Kraliçe Hippolyta, Herkül'ün güçlü bir kahraman olduğunu duymuştur ve kemerini ona verme konusunda isteklidir. Ancak durum beklenmedik bir şekilde değişir. Tanrıça Hera, Amazonları kışkırtmak için bir entrika düzenler. Hera, bir Amazon kılığına girer ve Amazon kadınlarına Herkül'ün aslında Hippolyta'yı kaçırmak için geldiğini söyler. Amazonlar kraliçelerini korumak için hızla toplanır ve Herkül'e saldırır. Bu yanlış anlaşılmadan dolayı durum hızla şiddetli bir çatışmaya dönüşür. Çatışma sırasında Herkül, kendisine saldıran Hippolyta'yı savunma amacıyla öldürmek zorunda kalır. Kraliçenin ölümüyle Herkül kemerini alır ve çatışmadan kurtulmayı başarır. Sonrasında bu değerli kemerle birlikte Mycenae'ye döner ve görevini tamamlamış olur. Herkül'ün Amazon kraliçesi Hippolyta'nın kemerini alması, onun kahramanlık destanında karmaşık bir bölüm olarak yer alır. Bu hikaye, yanlış anlaşılmalar ve tanrıların müdahalelerinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Aynı zamanda Herkül'ün cesaret ve savaşçı becerilerini de ön plana çıkarır. 10. görev Geryon'un sığırlarını almak. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 10. işi, Geryon'un sığırlarını almak, onu batının en uzak noktalarına, büyük zorluklar ve maceralarla dolu bir yolculuğa götürür. Geryon, 3 bedenli ve 3 başlı bir devdir ve batıda Eriteia adasında yaşar. Bu adada Geryon'un çok değerli sığırları bulunur ve bu sığırlar hem büyük güzellikleri hem de değerleriyle bilinir. Onları aynı zamanda 2 başlı köpek Ortrus ve sığırların çobanı Eurytion korumaktadır. Kral Eurystheus, Herkül'e bu nadir ve değerli sığırları Geryon'dan alıp kendisine getirmesi görevini verir. Herkül bu tehlikeli görev için yola çıkar ve uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Eriteia adasına varır. Herkül, adaya vardığında ilk olarak Geryon'un koruyucusu Ortrus ile karşılaşır. Efsanelere göre Herkül köpeği hızla ve etkili bir şekilde alt eder. Daha sonra sığırların çobanı Eurytion ve son olarak Geryon ile karşılaşır. Herkül, büyük bir savaşın ardından Geryon'u öldürmeyi başarır. Bu muazzam mücadele sonrasında sığırları toplayıp geri dönüş yolculuğuna başlar. Geri dönüş yolculuğu da kendi içinde birçok zorluk ve macerayla doludur. Hera, Herkül'ün yolculuğunu zorlaştırmak için birçok engel çıkarır. Bir noktada Hera'nın gönderdiği büyük bir sinek sürüsü sığırları dağıtır ve Herkül onları tekrar toplamak zorunda kalır. Başka bir yerde bir nehir tanrısı ile mücadele etmek zorunda kalır. Sonunda Herkül tüm zorlukları aşmayı başarır ve sığırları Mycenae'ye, Eurystheus'un huzuruna sağ salim getirir. Eurystheus sığırları Hera'ya kurban etmeye karar verir. Böylece Herkül'ün bu zorlu görevi tamamlanmış olur. Herkül'ün Geryon'un sığırlarını alması efsanesi, onun sadece fiziksel gücünü ve savaşçı becerilerini değil, aynı zamanda kararlılığını ve engeller karşısında gösterdiği dayanıklılığı simgeler. 11. görev Hesperidlerin altın elmalarını almak. Yunan mitolojisinde Herkül'ün 11. işi Hesperidlerin altın elmalarını almak, onu fantastik ve mistik olaylarla dolu bir maceraya sürükler. Bu görev Herkül'ü dünyanın batı ucuna Hesperidlerin bahçesine götürür. Hesperidler, tanrıça Hera'nın bahçesini koruyan nimflerdir ve bu bahçede özel, altından elmalar yetişmektedir. Bu elmalar, ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilir ve sadece tanrılara layık görülen bir hediye olarak görülür. Bu özel elmaları koruyan, aynı zamanda yüzlerce başı olan güçlü bir ejderha olan Ladon'dur. Ejderha, gece gündüz bu elmaları korur ve ona yaklaşmanın imkansız olduğuna inanılır. Kral Eurystheus, Herkül'e bu elmaları getirmesini emreder. Ancak Herkül başlangıçta bu bahçenin yerini bile bilmez. Bu nedenle önce Prometheus'u bulur ve ona danışır. Prometheus, Herkül'e bahçenin yerini
gideceğini söyler ve ona elmaları alabilmek için Titan Atlas'tan yardım almasını tavsiye eder. Atlas gökyüzünü omuzlarında taşıyan Titan olup Hesperidlerin bahçesinin yakınında yaşamaktadır. Herkül Atlas'ı bulur ve ondan elmaları alması için yardım ister. Atlas gökyüzünü bir süreliğine Herkül'ün omuzlarına yüklerken kendisi elmaları almak üzere bahçeye gider. Atlas ejderha Ladon'la savaşmadan elmaları almayı başarır çünkü nimfler onu tanır ve tanrıların bir parçası olarak kabul ederler. Atlas elmalarla geri döndüğünde gökyüzünü tekrar taşımak istemez ve bunun yerine elmaları kendisi Eurystheus'a götürmeyi teklif eder. Herkül bu teklifi zekice bir şekilde reddeder ve Atlas'ı kandırarak tekrar gökyüzünü omuzlamasını sağlar. Sonra elmaları alarak yola koyulur. Herkül Misena'ya döndüğünde altın elmaları Kral Eurystheus'a teslim eder. Kral elmaların değerini anlayarak onları orijinal yerlerine, Hera'nın bahçesine geri gönderilmesini emreder. Herkül'ün Hesperidlerin altın elmalarını alması görevi, onun fiziksel gücünün yanı sıra zekasını ve kurnazlığını da sergileyen bir maceradır. 12. görev köpek Kerberos'u getirmek, Yunan mitolojisinde Herkül'ün 12 işinden sonuncusu, Hades'in yeraltı dünyasından 3 başlı köpek Kerberos'u getirmektir. Bu iş, Herkül'ün cesaretini ve kahramanlığını zirveye taşıyan, aynı zamanda onun ölülerle ilgili tanrılarla etkileşimini de içeren son derece tehlikeli ve kutsal bir görevdir. Kerberos, yeraltı dünyasının girişini koruyan 3 başlı bir köpektir. Ayrıca yılanlardan oluşan bir kuyruğa ve sırtında yılan benzeri başlara sahiptir. Bu korkutucu yaratık, ölüleri içeride tutmak ve yaşayanların içeri girmesini engellemekle görevlidir. Herkül, bu tehlikeli görev için Hades'in diyarına inmeden önce Eleusis'te gizemlerin sırlarını öğrenir. Çünkü bu bilgiler ona yeraltı dünyasında yol gösterir ve koruma sağlar. Yeraltı dünyasına girdikten sonra Herkül, Hades ve Persefone ile karşılaşır ve onlardan Kerberos'u yer üstüne çıkarmak için izin ister. Hades, Herkül'e Kerberos'u yaralamadan, silah kullanmadan yeryüzüne çıkarması şartıyla izin verir. Herkül, Kerberos ile yüzleşir ve muazzam gücünü kullanarak köpeği boğazından yakalar. Herkül'ün olağanüstü gücü, Kerberos'u etkisiz hale getirmeye yetmiştir. 3 başlı canavarla mücadele ederken, yılanların ısırmalarına ve köpeklerin havlamasına rağmen Herkül onu yeryüzüne çıkarmayı başarır. Bu görevde kullandığı güç ve cesaret, onun sadece fiziksel gücünün değil, aynı zamanda olağanüstü dayanıklılığının da kanıtıdır. Herkül, Kerberos'u Kral Eurystheus'a gösterdikten sonra, Hades'in şartlarına uygun olarak canavarı yer altına geri götürür. Bu, Herkül'ün zorlu 12 işinin sonunu işaret eder ve onun ölümsüzleşmesine yol açacak başarılar dizisinin tamamlanması anlamına gelir. Bu işleri tamamladıktan sonra, Herkül yalnızca Eurystheus'un kölesi olmaktan kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda ölümsüzlük kazanır ve Olimpos dağına çıkar. Burada tanrılar arasına kabul edilir ve Hera ile barışır. Herkül'ün bu destansı görevleri, onun kahramanlık, adalet, zeka ve dayanıklılık sembolü olarak kalıcı bir miras bırakmasını sağlar. Herkül'ün 12 görevi adlı efsanenin burada sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız, abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.